Yavuz Sultan Selim'in tek oğlu Süleyman, babasının vefatı üzerine Manisa'dan İstanbul'a gelerek 30 Eylül 1520'de tahta geçti. Tahta geçişinden birkaç gün sonra Mısır valisi Hayırbay'a Mekke Şerifine ve Kırım Hanı'na mektuplar yazarak Cülûs-u Hümayun ihbar edildi. Yazılan mektuplarda zengin, fakir, şehirli ve köylü halkın kendisine itaat etmesi gerektiği, vazifelerinde kusur edenlerin ister emir ister fakir olsun aralarında fark gözetilmemesi lüzumuna işaret edilerek itaat ve adalet noktaları üzerinde durulmaktaydı. Tarihe Kanuni Sultan Süleyman olarak mal olmuş bulunan Yavuz Sultan Selim'in oğlu padişah olur olmaz bir adalet siyaseti güdeceğine dair örnekler ortaya koydu. Kısa sürede Sultan Süleyman'ın adil icraatlarına ait haberler memleketin her köşesine yayıldı. Böylece halk arasında ona Kanuni lakabı takıldı. Tahta geçtiği sırada yeni padişahın gençliğinden ve tecrübesizliğinden faydalanmak isteyen Şam valisi Canberdi Gazali bulunduğu bölgede kendi devletini kurmak gayesiyle bir isyan başlattı. Valilik mıntıkası olan Şam eyaletinden başka Beyrut ve Trablus Şam toprakları da dahil olmak üzere Suriye'nin mühim bir kısmına hakim olmuştu. Canberdi Gazali, 2. Bayezid zamanında Rumeli'de akıncılar tarafından esir edilen bir Slav'dı ve Mısır Sultanı'na takdim edilen 20 esir arasındaydı. Memlük Sultanı Melik Eşref'in azat etmesiyle özgürlüğüne kavuşarak Sultan Kansugavri ve Tomanbay zamanında nüfuzlu emirler arasına girdi. Mercidabık ve Ridaniye muharebelerinde Memlük Sultanı'nın kendisine en güvendiği emirlerden biri olarak Türklerle çarpışan Canberdi Gazali, Mısır'ın fethedilmesinden sonra Yavuz Sultan Selim'e biat ederek Yavuz tarafından Şam valiliğine getirilmişti. İşte Kanuni'ye isyan eden Canberdi Gazali'nin mazisi böyleydi. Osmanlı Devleti'ne isyan bayrağını kaldırdığı zaman Melik Eşref unvanını alarak kendi hükümdarlığını ilan etti. Bir taraftan süratle kuvvet toplamaya gayret ederken bir taraftan da yalnız kaldığı takdirde başarısızlığa uğramaktan korkup Safevi hükümdarı Şah İsmail'e ve Mısır valisi Hayırbay'a mektuplar yazdı. Hayırbay'a yazdığı mektupta onu kendisiyle birlik olmaya davet ediyordu. Hayırbay ise gayet kurnazca bir cevap yazıp muvaffak olabilmesi için bütün Suriye'yi bilhassa en mühim mevkilerden olan Halep'i zapt etmesi lüzumuna işaret etti. Öte yandan da Canberdi Gazali'nin mektubunu Kanuni Sultan Süleyman'a yolladı. Canberdi Gazali ise 15.000 süvari ve 800 tüfekendaz kuvvetiyle Halep üzerine yürüdü. Halep Beylerbeyi Karaca Paşa, Hama ve Humus beylerini de yanına alarak şiddetli bir mukavemet gösterdiği sırada Kanuni'nin sevk ettiği tenkil kuvvetleri de mevsimin kış olmasına rağmen büyük bir süratle yola koyulmuşlardı. O sırada Mısır valisi Hayırbay, Canberdi Gazali üzerine asker sevk edip etmemesi hususunda padişaha danıştı. Padişah ise buna lüzum olmadığını, tenkil kuvvetlerinin Anadolu'dan gönderileceğine dair çok isabetli bir cevap vermişti. Bu arada Canberdi Gazali, Halep'i kuşatmaktayken tenkil kuvvetleri komutanlığına tayin edilen 3. Vezir Ferhat Paşa, 4000 Yeniçeri ile harekete geçmiş, Karaman ve Sivas eyaletlerinin tımarlı sipahilerinden bir o kadar kuvvet daha onun emrinde birleşmişti. Ayrıca Dulkadir Bey'i Şehsuvaroğlu Ali Bey de Ferhat Paşa'ya yardıma memur edilmişti. Ferhat Paşa'nın yetişmesini beklemeyen Şehsuvaroğlu Ali Bey, Halep'e yakınlığı dolayısıyla mücadele sahasına daha önce yetişti. Emrindeki Dulkadirli kuvvetleriyle Canberdi Gazali'ye hücum edip onu Halep kuşatmasını kaldırmaya ve Şam'a çekilmeye mecbur etti. Canberdi Gazali Şam'a doğru çekilirken tenkil kuvvetleri komutanı Ferhat Paşa da Halep'e ulaşmış bulunuyordu. Böylece 3. Vezir Ferhat Paşa'nın emrinde toplanan Şehsuvaroğlu Ali Bey ile Karaca Ahmet Paşa birlikleri buradan Canberdi Gazali kuvvetleri üzerine ilerledi. Canberdi Gazali kendi üzerine gelen tenkil kuvvetlerini karşılamak için şehrin dışına çıktı. İki ordu Şam şehri sınırlarında karşı karşıya geldi.
Burada cereyan eden muharebede Canberdi Gazali müthiş bir mağlubiyete uğradı. Osmanlı askeri tarafından yakalanan Canberdi Gazali'nin başı kesilerek İstanbul'a, padişaha yollandı. Böylece tarihe Canberdi Gazali isyanı olarak geçen bu isyan kısa sürede bastırılmış oldu. Bunun üzerine Kanuni Süleyman Şam valiliğine Anadolu Beylerbeyi Ayaz Paşa'yı tayin etti. Ferhat Paşa'yı da Kayseri civarında beklemeye memur etti. Zira Canberdi Gazali isyanının gidişatına göre hareket etmek üzere Şah İsmail hudutta asker toplamıştı. Kayseri civarından İran tarafını gözleyen Ferhat Paşa vaziyetten iyice emin olana dek ordusuyla orada bekleyecekti. Bu sırada Kanuni Süleyman'ın cülusunu bildirmek üzere ülkelere elçiler gönderilmişti. Macar kralına gönderilen Divan-ı Hümayun çavuşlarından Behram Çavuş adındaki Türk elçisi Macar kralı tarafından öldürülmüştü. Macarlar ikinci kez Osmanlı Devleti'ni tahrik ediyorlardı. Yavuz Sultan Selim döneminde Doğu seferleri ile meşgul olunmasından dolayı Osmanlı Devleti Avrupa'da fetih hızını henüz almamış, bilakis bu hız en yüksek noktasına ulaşmıştı. Türklerin müthiş kudreti karşısında Macarlara düşen iş mümkün mertebe harbe sebebiyet verecek hareketlerden sakınmalarıydı. Halbuki Macarlar sulh yerine harbi bizzat kendileri seçtiler. Yeni sultan Macarların bu ikinci tahrikine karşı sessiz kalamazdı. Osmanlı Devleti Macaristan'a harp ilan etti. Macarlara karşı sefere karar verilince derhal kuvvet toplanmasına başlandı. Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa İstanbul'dan yola çıkarak İpsala'ya gitti. Kayseri'de bulunan Ferhat Paşa'ya Rumeli'ye hareket emri verildi. Danişment Reis komutasında 50 gemilik bir Osmanlı filosu Karadeniz'den Tuna'ya sevk edildi. Ayrıca Tuna ve Sava bölgelerindeki sancak beylerine 400 at kayığı hazırlamaları emrolundu. Böylece padişahın sefere hareketi için her iş mükemmel bir intizam dahilinde yerine getirildi. Macarlara karşı sefere çıkan Kanuni Sultan Süleyman önce babasının ve onu mütakiben ecdadının türbelerini ziyaret ettikten sonra İstanbul'dan yola çıktı. 27 Mayıs 1521 günü Edirne'ye vardı. Edirne'deki medrese talebeleri gönüllü olarak padişahın ordusuna katıldı. Filibe ve Sofya medreselerinin talebeleri de aynı şekilde orduya gönüllü olarak katılacaktı. Edirne'den hareketle Filibe'ye varılınca divan kurularak hareket planı müzakere edildi. Padişah divanda konuşulan iki fikir tesiri altında kalmıştı. Bu fikirlerden birincisi bu harekat ile yalnızca Belgrad şehri ve civarının ele geçirilmesi, ikincisi ise doğrudan doğruya Macaristan'a girerek Macar başkenti ve topraklarının tamamının ele geçirilmesiydi. Belgrad'ın alınması fikrini Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa, diğer fikri ise onun rakibi Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa müdafaa ediyordu. Vezir-i Azam Belgrad'ın Macaristan'ın kapısı olduğunu belirterek burası zapt edilmeden Macaristan'a yürümenin tehlikeli olacağına işaret etmekteydi. Bu sebeple padişahı planlı bir fetih hareketine sevk etmek istiyordu. İsmi daha sonra hain olarak anılacak olan Ahmet Paşa ise padişahın tecrübesizliğinden istifadeyle Kanuni'yi Macaristan fethi gibi daha parlak bir harekata sevke uğraşıyordu. Nihayetinde padişah Piri Mehmet Paşa'nın fikrini kabul ederek Belgrad şehrini kuşatma altına aldı. Macaristan'ın kapısı vaziyetinde çok önemli bir mevkide kurulmuş olan Belgrad şehri aslında bir Sırp şehri olduğu halde burayı Türklere karşı müdafaa edemeyeceğini anlayan Sırp despotu Branković tarafından Macarlara bırakılmıştı. Kanuni zamanına kadar Belgrad şehri Türkler tarafından 2 defa kuşatılmıştı. İlk kuşatma 2. Murat devrinde 1441 yılında, ikincisi de Fatih Sultan Mehmet devrinde 1456 yılında yapılmıştı.
Her iki muhasarada da büyük gayretler sarf edilmesine rağmen fetih müyesser olmamıştı. Fakat aradan geçen 65 yıl zarfında Osmanlı Devleti daha fazla kuvvetlenmiş, eski muvaffakiyetsizliklerden, tereddüde düşecek vaziyetten çoktan kurtulmuştu. Bu sefer Kanuni Sultan Süleyman'ın katıldığı ilk sefer olması dolayısıyla hususiyet arz eden bir seferdi. Avrupalı devletler yeni Osmanlı padişahının gücünü ilk kez göreceklerdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın emrindeki Osmanlı ordusu büyük bir intizamla Edirne, Filibe, Sofya, Tekfurpınarı ve Niş yoluyla Belgrad istikametinde ilerlerken Sultan bazı komutanların emrinde kendisinden ileriye kuvvet sevk etti. Bosna Bey'i Yahya Paşazade Hırvatistan'a, Mihaloğlu Mehmet Bey ise Erdel'e akın yapmaya memur edildi. Niş'e gelinmeden önce Semendire Bey'i Hüsrev Bey Belgrad şehrini ablukaya almakla görevlendirildi. Sultan asıl ordusu ile Sabaç Kalesi'ne ilerlerken Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa emrindeki sipahiler, azaplar ve 1000 yeniçeri ile Belgrad'a ilerledi. Sabaç Kalesi şimdiye kadar birkaç defa Türkler ve Macarlar arasında el değiştirmişti. Surları kuvvetli, istihkamları da sağlamdı. Lakin müdafilerin şiddetli mukavemetlerine rağmen kale Türk ordusunun müthiş savletine dayanamadı. 7 Temmuz 1521 yılında Sabaç Türklerin eline geçti. Burası Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk fethettiği kale oldu. Şehrin derhal tahkim ve imarına girişildi. Bu arada Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa'nın da Zemlin Kalesi'ni fethettiği haberi alındı. Belgrad'ın karşısında bulunan Zemlin Kalesi Hüsrev Bey'in topçu bombardımanlarıyla düşürülmüştü. Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman 1 Ağustos 1521 günü ordusuyla Belgrad önlerine geldi. Sultanın gelmesiyle Belgrad ablukası muhasaraya çevrildi. Şehrin güneyindeki Sava Nehri cephesine Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa komuta ederken Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa da Tuna tarafına komuta ediyordu. Ayrıca Ahmet Paşa'nın askerlerinden bir kısmı şehrin kuzeyindeki Vojno-Ostorovo adasına da çıkarma yapmıştı. Muhasara dört bir yandan yapılan şiddetli top atışlarıyla başladı. Osmanlı mühendisliğinin muazzam bir keşfi olan yivli toplar sayesinde Belgrad şehrinin güçlü duvarlarında büyük gedikler açıldı. Verilen emir ile birlikte Türk askerleri hızla surlara ilerledi. Surlarda o kadar çok gedik açılmıştı ki Macar, Sırp ve Bulgar askerlerinden meydana gelen kale müdafileri hangi gedikleri tutacaklarını bilemediler. Kısa sürede Türk ordusu surlardan içeri girerek Belgrad şehrine dahil oldu. Fazla direnemeyen kale müdafileri iç kaleye çekildiler. İç kale zapt edilene kadar bombardıman aralıksız devam etti. Nihayet düşmanın mukavemeti kırılınca Belgrad iç kalesinin de anahtarlarını Osmanlı'ya teslim ettiler. Böylece 80 senedir ele geçirilemeyen Belgrad şehri Kanuni Sultan Süleyman tarafından çok kısa bir süre içinde fethedilmiş oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın şehre girdiği gün Cuma gününe rastladığından Belgrad'ın en büyük kilisesi derhal camiye tahvil edildi. Padişah ve ordu Cuma namazını burada kıldı. Hristiyan Belgrad şehri halkından Macaristan'a gitmek isteyenlere müsaade edildi. Cizye kabul edenler yerlerinde bırakıldı. Bunların dışında kalan halktan bir kısmı da İstanbul'a göç ettirildi. Feridun Bey'deki Belgrad ruznamesinde bu İstanbul'a göç edenlerin Sırp olduğunu kaydetmektedir. Bu İstanbul'a göç ettirilen Sırplar günümüz Boğaziçi'nde Büyükdere'nin üstünde Belgrad köyünü kurdular. Köyün yakınındaki Belgrad ormanı da ismini bu münasebetle almış oldu. Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'dan ayrılmadan önce şehrin kale ve istihkamlarının tamiri için
hazine-i amireden 20.000 altın tahsis ettirdikten başka cami, mescit ve imaret gibi binaların inşasını emretti. Semendire ile birlikte Belgrad muhafızlığına 900.000 akçehas ile Bosna Sancakbeyi Yahya Paşazade Bali Bey tayin edildi. Belgrad'ın önemi dolayısıyla Bali Bey'in emrine 3.000 Yeniçeri tahsis edildi. Ayrıca Belgrad istihkamları 200 top ile tahkim edildi. Böylece Belgrad'ın fethedilmesi Osmanlılara Macaristan'ın kapısını açmış oldu. Bundan sonra Macaristan ve Avusturya'ya karşı yapılacak seferlerde Belgrad şehri bir üs olarak kullanılmaya başlandı. Bu bakımdan eski Osmanlı tarihlerinde Belgrad'ın namı Darül Cihad olarak anılmıştı.